Arkadaşlar merhaba, Mert Tasarla kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımıza yepyeni bir seriye başlıyoruz ve bu serinin de ismi NX Unigraphics Freelancer programına göz atacağız sizinle. Yani birden fazla çizim örnekleri yapacağız. Temel seviyeden başlayıp ileriye doğruya pratik çizimler yapacağız. Çizimler yaparken komutları anlatacağız, bilgiler vereceğiz. Ya kapsamlı bir eğitim serimiz olmuş olacak. Şu parçayı çizeceğiz sizlerle. Bugün biraz zor gibi gözükebilir ama zor değil. Yeni başlayanlar için ideal çizimlerden bir tanesi. NX biraz Solid'e göre, Katya'ya göre komutları kullanım amaçları biraz farklı. Kullanım yöntemleri ama mantık aynı mantık. Gene bir şey anlamak istiyorsak gene bir düzen ve bir Katya ve bir çizime ihtiyacımız var. Ama sadece biraz farklı şekillerde kullanılıyor. Bütün komutlar değil, bazı komutlar. Bu benim NX'imin arayüzü. Eğitime geçmeden arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Komutları anlatan herhangi bir ek bir ilave içerik yapmayı düşünmüyorum ama oldu ki herhangi bir sıkıntımız oldu. Komutları tek tek detaylı kapsamlı bir eğitim seti isterseniz tek tek video çekerim. Bunun için de YouTube'dan veya da Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Her türlü sorunuzu, görüşlerinizi, önerilerinizi açayım. Dilerseniz gelin çizimimize başlayalım. Şimdi dediğim gibi bu benim NX'imin arayüzü. Buralarda bazı komutlarım var. Burası benim önceki yaptığım çalışmalarla alakalı. Burada new dediğim zaman benim karşıma birçok şey çıkıyor. Model, katı model yapacağım yer, assembly, montaj, shape studio, yüzeysel, sheet metal, saç metal, kaba işlemler için, elektrik, mekanik, profil, blank gibi bütün her şey burada var. Daha sonra buradan A4 kağıtlarımızı ayarlayabiliyoruz, çizgilerimizi ayarlayabiliyoruz, her türlü şeyleri ayarlayabiliyoruz. Ama biz zaten hepsini anlatacağız. Şu an fazla kafa karıştırmaya gerek yok. Burada benim parçayı kaydedeceğim yerler. Mesela ben buraya ne yazıyorum? Şöyle yazalım. Part alttan tire 1 ve buradan parçayı kaydedeceğim yeri de seçmek istiyorum. Ben bunu bir kere ayarladıktan sonra hep aynı şekilde burada kalacak arkadaşlar. Temel tasarımın içine kaydet. Otomatik olarak tamam. Hep buraya kaydetmiş olacak ve buraya onaylıyorum. Şimdi benim NX'imin ana yüzeyi yani ara yüzeyi geldi. Şimdi bu parçayı çizmek için hangi düzenden başlamalıyım? Yine onun tartışmasını yapacağız. Biraz programı tanıtmak istiyorum size. Benim burada Home yani Home adı altında birden fazla komutları toplamışlar. Yani şuralardan birkaç tane komut almışlar, buraya koymuşlar. Home sekmesini yani ev sekmesini yapmışlar. En çok kullanılan komutları koymuşlar diyebilirim size. Mesela bir montaj kısmı, kör çizgilerle alakalı çizim yaparken de yine buradan offsetleme olsun, yazı yazma olsun, çizgilerle alakalı bir şey olsun. Hepsini buralardan yapabiliyoruz. Analiz zaten adı üstünde. Analiz, ağırlık merkezi vesaire. Onları katı modelde uzaklık alma, view, görüntü, render'da görüntü, daha çok canlı görüntüler almak için. Tools, programın ayarları, application'da uygulamalarla alakalı birkaç tane komutlar var burada. Dilerseniz home kısmına girelim. SolidWorks'ta çizim açmak için iki farklı yönde sketch açabiliyorduk. Hatırlayacağınız üzere. Katya'da iki farklı şekilde açabiliyorduk. NX'te ise benim en çok kullandığım yöntem ve daha çok pratik gelen bir yöntem. Şimdi şuradaki parça çizmem için mesela şu 30-30 bir kare çizeceğim. 60 bir katı oluşturacağım. Çizim açmam için buradan benim isterseniz buradan kör kısmına girersiniz. Kör kısmından ayarlarsınız her şeyi ve home kısmından size kalmış. Rectangle. Yani rectangle'ı seçiyoruz dikdörtgeni. Bakın düzlemlerde hiçbir tıklamadan hangi düzlemde çalışma yapacağımı bana soruyor zaten. Hangi düzlemde çalışma yapacağım ben? Bakıyorum şu düzlemde çalışma yapacağım. Şu düzlemde bana düzlem açmaya yeterli diyorum. Otomatik olarak düzlemin bir kere tıkladığım zaman açılmış oluyor. Bir daha dinleyelim arkadaşlar. Rectangle komutuna geldim. Dedim ki bu düzlemde bana çizim aç. Bu düzlemi seçtim, tıkladım, bıraktım ve ardından F8'e basıyorum, dik bakıyorum. Ve çizimime başlıyorum. Farenin orta tekerine basarsam ben parçamı döndürürüm. Bir daha F8'e basarsam yani şuradaki çizgiyi seçip buraya dik bak dersem yani şuradaki düzlemle alakalı dik bakar. Parçayı taşımam için mouse'umun hem orta tekerleğini hem de sağ tuşuna basıp çevirmem lazım.
Ve buradan sağ tık fit yaptığı zaman çizimi sayfaya sığdırıyor. Ortadaki elleri döndürerek aşağı yukarı yaparak parçadan uzaklaşabilirim. Şunu da göstereyim. Birçoğunuzda vardır. NXT'ni yüklediyseniz. File kısmına geldiğiniz zaman şurada Preferences kısmında Sketch bölümü var. Sketch bölümüne girdiğiniz zaman şurada Settings ayarlarımızda otomatik ölçendirme var. Otomatik ölçendirme ise otomatik ölçendirme çizim yaptıktan sonra ölçendirme geliyor. Ama ben bunları istemediğim için buradan otomatik ölçendirmeyi kapatıyorum, onaylıyorum. Öyle yapıyorum. Eğer siz de onu istemezseniz çizimi kapatabilirsiniz. Ardından Rapid Dimension'a giriyorum. Akıllı ölçendirme komutuma. Diyorum ki burasını tıkladım, bıraktım. Burası 30 mm. Ardından buraya tıkladım, bıraktım. Ardından burası 30 mm. Ve sağ tık yaptım, fit yaptım. Parçayı ekrana sığdırdı. Burada ölçerim benim yazıyor. Şimdi benim parçayı 60 mm katı oluşturmam lazım. Extrude kısmına giriyorum. Sketch'ten çıkmadan. Otomatik olarak zaten benim burada oluşturmuş oluyor katımı. Offset vermek istemiyorum. O yüzden burası 0 mm. Kaç milimetre katı oluşturacağım? 60. 60 mm katı oluştur diyorum. Ve sen bunu simetrik yap diyorum ama 30 mm simetrik yap. Çünkü 30 bu arada 60 mm olmuş oluyor. Apply dedim, onayladım. Cancel'dan çıktım ve buradaki çizgi üstüne geldim. Sağ tık yaptım. Height yaptım ve ardından bir daha sağ tık fit yaptım. Şuradan görünüşlerden perspektif ayarladım. Şimdi benim şurada şöyle bir tane kanalım var. Parçanın önü burada olacağı için şuradan şöyle şu düzenli çizim açıp oraya yapmam lazım. Genel şekilde line komutumu aldım. Düzümümü tıkladım. F8'e bastım. Otomatik olarak dik baktım. Ben komutumu bir daha alayım şuradan. Çizim yapacağım. Şimdi direkt kare dikdörtgen komutumu alayım. Şöyle bir çizim yapayım. Ardından Dimension'a girdim. Ölçendirme komutuma. Orası kaçmış? 10 mm 6 mm. Tamam. Şurası 10 mm'miş. Buradaki ölçümde 6 mm. Noktaya tıkladığım için normalde çizgiye tıklamam lazımdı. Burası da 6 mm. Kursor'u kapattım. Yine kesmek istiyorsam Solid'de mesela ayrı ayrıydı. Katı oluşturma komutu ayrıydı, kesme komutu ayrı. Bunda katı oluşturmalar, kesme de bir yerde. Gene Extrude komutuna giriyorum. Ve burada Boolean kısmında buradan Subtract çıkarma demek, unite birleştirmek demek, inherit iki parça demek, insert parçayı çıkarmak demek. Bunların hepsini göstereceğiz ama kesme işlemini biz subtract'tan yapıyoruz. Katı oluşturuyorsak direkt non yapabiliriz. Non'da kalabilir yani, o sıkıntı yok. Subtract yapacağız. Bunu bundan çıkar. Kaç milim kesmesi lazım? Oku diğer tarafı doğru çevir. Kaç milim kesecek? 60 mm. Apple'i onayla. Bir daha çizginin üstüne geldim. Height dedim. Parçamı gizledim. Bir daha perspektif baktım parçama. Şimdi bir daha bakıyorum. Başka ne kaldı? Şurada benim 10 ohmluk bir 45 derecelik pağım varmış. Şuradan katıdayken chamfer komutuma girdim. Home kısmında. Chamfer'e girdim. 10 mm'yi yazdım ve bu kenarımı ve buradaki kenarımı seçtim. Apply dedim. Çıkardım. Bir daha geldim çizime baktım. Şurada iki tane deliğim varmış. Daire komutumu aldım. Bu düzlemi seçtim. F8'e bastım ve ardından dairelerimi çiziyorum. Line çizgimi aldım. Bu iki daire arasında koydum. Ve bunu eksen çizgisi yapmak için çizgiyi bir kere sol tık yaptım. Sol tık yaptım. Sol tık diyorum, özür dilerim. Çizgi üstüne geldim. Direkt sağ tık yaptım. Burada eksen çizgisi ne seçebilirim. Ve ayrıca ekstrem olarak benim burada komutlarım var arkadaşlar. Bu komutlar benim nasıl söyleyeyim size, diklik, sabitlik, açılık, onları veriyor arkadaşlar bizlere, haberiniz olsun. Ve burada aynı şekilde burada kısa şey var, kısa yolu var. Daha sonra burada görüntüleri ayarlayabiliyorsunuz, Sketch'ten çıkabiliyorsunuz, paralel, vertikal ölçendirmeleri verebiliyorsunuz. Convert to referans derseniz de eksen çizgisini dönüştürmüş olursunuz. Aynı doğrultuda olsun diye. Tekrar Rapid Dimension'a girdim. Bunların iki arasındaki mesafedeki ölçü 30 mm idi. Şu kenarla şu kenar arası da 15 mm.
Ve dairelerimin çapları ise 10 milimetreymiş. Ama şurada da 10'ar milimlik bir uzaklığım var. Ardından bu dairemin çapı da 10 milimetre. Ve bu dairemin çapı da 10 milimetreymiş. Close'dan kapattım. Extrude kısmına geldim. Yine Subtract'tan bakıyorum nereye kadar kesecek. Diyorum ki sen bunu until next, bir sonrakine kadar kes. Ölçülerimi geri at. Onayla. Line komutuna geldim. Hide dedim, gizledim. Parçaya bir daha perspektif baktım. Şu ortada sadece 2 tane kulaklarım kaldı. O kulaklarımı yapmak için zaten benim ortada bir tane düzlemim vardı diye hatırlıyorum. Şu düzlem zaten ortada. Yine şuradan ben dikdörtgen komutumu aldım ve şu düzlemde çizimimi açtım. Hiçbir şey yapmadan direkt F8'e bastım. Parçaya dik bakıyorum. Parçamı yukarıya taşıdım orta tekerlek ve sağ tuşla. Ve şuraya şöyle bir tane çizimimi yaptım. Ardından daire komutumu aldım. Bunun merkezinden buraya çizimini yaptım. Onayladım. Şurada benim trim komutum var. Trim komutumdan fazlalıkları aynı SolidWorks'taki gibi kesebiliyorum. Buraları kestim. Rapid Dimension'a geldim. Burasının çapı 24 mm. Tabi şurada şey vardı. Teğetlikle alakalı. Hiçbir şeye basmadan bu çizgimi ve bu çizgimi seçiyorum. Şu çizgimi seçiyorum. Sağ tıktan buradan ayarlama yapabilirim arkadaşlar. Bakın. Merkez noktası olabilir. Köşe noktasını yakalatabilirsiniz. Köşe noktasını yakaladım mesela. Veyahut da üstünde bir yer olabilirdik. Şimdi tekrardan buraya geldim. Ben 24 mm yazdım. Şöyle yapalım. Bunları sildim. Hepsi için daha iyi olur. Böyle biraz yolu uzatmış olacaksın. Şunları sildik. Direkt daire komutumu aldım. Geldim buraya. Rastgele bıraktım. Ölçendirmeme girdim. Dedim ki bunun çapı 24 arkadaşım. Sağ tık fit yap. Parçam yukarı çıkıyor çünkü. ESC'ye çıktım ve bunu aşağıya doğru indirdim. Bir daha yakınlaştım. Profil komutundan şöyle aşağı doğru bir çizgi indirdim. Şöyle geldim. Ve bir daha böyle yukarı çıktım. Hop dedim ve line komutuna çıktım. Birinci çizgimi seçtim. İkinci çizgimi, dairemi seçtim. Sağ tık yaptım. Tanjantlığı yakalaması lazım ama tanjantlığı yakalayamıyor. Şu an şu çizgimle şurası. O zaman şöyle yapacağız. Bu çizgimde bu tanjant. Dairemi seçtim. Bakın arkadaşlar SolidWorks'ta mesela CTRL'ye basarak iki çizgi seçiyorduk ve ardından diklik, paralellik, tanjantlık, teğetlik gibi ilişkileri verebiliyorduk. Şimdi ilk başta neden olmadı biliyor musunuz? Ben çizgimi seçtim. Ardından bunu seçtim. Çünkü tıklayamadım. Buradan tanjantlığı seçiyorum. Ardından bu çizgimi seçtim. Bu çizgimi seçtim. Hiçbir şey tıklamadım arkadaşlar. Bakın CTRL'yi geri aldım. Sadece mouse'la oynuyorum. Çizgim, dairem, tanjant. Sol tık yapıyorum. Başka hiçbir şeye basmıyorum. Çizgim, dairem olmadı. Çizgimi seçtim. Dairemi seçtim. Tanjantlığı seçtim. Buradaki çizgiyi seçtim. Buradaki çizgiyi atamak için yukarıya şey yapmak lazım. Şuradaki bir tane çizgi atamak lazım. Şu noktayla şu noktayı dersem, bu bunun üstüne dersem şimdi oldu. Ve ardından bu çizgimle de şuradaki nokta bu noktamın üstünde olsun dersem o da oraya kaydı. Tamam. Şuradan Quick Trim'e giriyorum arkadaşlar. Bakın burada birkaç tane extend var. Extend uzatma komutuyla biliyorsunuz. Trim alıyorsunuz. Karıştırmayın. Trim'le bunları fazlalıkları şu an budadık. Bakın teğetlik zaten şuralardan yakalıyor. İnce çizgilerden belli. Şuradaki ölçüyü ben direkt vereyim. 24 mm olarak. Close dedim. Kapadım. Ve bakıyorum bunun yüksekliği de buradan 24. Şu noktamdan şu alt noktama kadar geçen noktam da benim 24 mm. Ve bir tane ortada çap 12'm var. Çap 12. Tamam bunu da yazdık. Şimdi benim bunu katı oluşturmam lazım. SC ile line komutundan çıktım.
Buradan Extrude kısmına girdim. Bunu katı oluşturacaksın ama bunun arasındaki mesafe 15. Ben tam orta merkeze yaptım. Diyorum ki ilk başta. Bunu 7,5 mm öteden başlat. Virgüllü nokta koyuyoruz arkadaşlar. Virgülü kabul etmiyor. 7,5 metre öteden başlat ve bunu diğer tarafa doğru ötele. Kaç milimetre ötele? 7,5 öteleme verdik. 7,5'da burası 15 milimetre öteleme yapması lazım. Şurası 7,5 olmuş oldu. Şurası 7,5 olmuş oldu. Şuradan şuraya 15 milimetre. Onayla. Niye yapmadı? Bir daha yap. Diyor ki o zaman şöyle yapalım. Çünkü şu sanırım Subtract'ta kaldığı için arkadaşlar None'da kalacak. Aynen öyle. Apply dedim. Çünkü Subtract bizim kesme komutumuzdu. İsterseniz bunu bir daha buradan aynalama yapabilirsiniz. Ya da yeniden Extrude'a girerseniz bu çizgiyi seçersiniz. 7,5-15 buraya doğru da yapabilirsiniz. NX bu kolaylığı sağlıyor. Ardından parçama perspektif bakıyorum. Buradaki koordinat düzlemini de gizleyebilirsiniz height'tan. Bakın şimdi benim burada 3 tane parçam var. Birinci parçam, ikinci parçam, üçüncü parçam. Benim bunları birleştirmem lazım. O yüzden şöyle unite komutuma geliyorum. Ana gövdem bu. Birleştirmem gereken gövdelerim de bu diyorum. Onayla. Bakın şu an bütün bir parça olarak gözüküyor. Unite. Birleşti. Unite'e bir daha girdiğiniz zaman hepsi bütün gözükür. Buradan birleştiğini anlarsınız. Bir daha yapalım. Unite'ı buradan sildim. Bakın şimdi Unite'e girdim. Bakın ayrı ayrı. Ana gövdemi seçiyorum. Ana gövdem bu. İkinci gövdem bu. Onayla. Ana gövdem bu. Diğer gövdem de bu. Onayla. Cancel. Şuradan bir daha Unite'e girerseniz bütün parçaların bir olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Bu bizde önemli. Sağ tık yaparsanız fit derseniz parçayı görüntüye sığdırır. Buradan referans yani döndürme, ondan sonra render'ı, arka planı değiştirebilirsiniz. Beyaz, gri, siyah her türlü rotate yapabilirsiniz. Pan taşıma. Yani birden fazla komutları farklı şekilde kullanabilirsiniz. Kaydederken zaten bir kere buradan safe'e basmanız yeterli. Çünkü en başta bildiğiniz üzere ayarlamıştık. Birinci çizimimizi böylelikle tamamlamış olduk arkadaşlar. Hemen Unigraphics'e girmiş olduk. Başlamış olduk. Komutları anlatana gideceğiz parçalar üzerinde. Herhangi bir sıkıntınız olursa Instagram hesabından ve YouTube hesabından bana ulaşabilirsiniz. Her türlü desteği sağlarım. İlerleyen zamanlarda belki detaylı anlatım isterseniz detaylı bir eğitim serisi de yapabilirim. Ama sadece bunu bana söylemeniz yeterli. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.